Huzur kokusu bu, huzur. Oh, kendimden geçtim. Kafem olsa vitrinine koysam yani. Evet, yeni yıl artık geliyor. 2022 bize umarım güzellikler getirir. 2021'in son günlerinde de artık yeni yılı karşılamaya hazırız diye düşünüyorum. Bugün 2 tane kış tatlısının birleşimi olan mükemmel bir tarifle karşınızdayım. Güzel bir yorumlama oldu. Gingerbread cookie'yi biliyorsunuzdur. Zencefil adam kurabiyesi. Onu bir kenarda tutun. İkincisi de tarçınlı çörek. Bunların ikisini birleştiriyoruz. Zencefilli tarçınlı çörek yapıyoruz. Peki tanesi ne kadara geliyor? Tam 15 adet çıkıyor tarifimizden ve yaklaşık 23 Aralık itibariyle tanesi 3 liraya denk geliyor. Maliyet listesi hemen şimdi karşınızda. Daha fazla sizi bekletmiyorum. Pofur pofur mis kokulu zencefilli tarçınlı çöreği yapmaya başlayalım. İlk olarak hamurla başlıyoruz tabii ki. Ben 1 su bardağı sütü ısıttım. Ilık olarak düşünebilirsiniz. Şimdi kaseye alıyorum. Üzerine 60 gram yani yaklaşık 5-6 yemek kaşığı kadar toz şeker. 1,5 paket maya yani 15 gram oluyor. Hani böyle küçük paketlerde 10 gramlık satıyorlar ya, onun bir yarısını kullanırsanız 1+1 yarısı 15 gramını koyuyorum. Kuru maya, yaş mayayla da yapabilirsiniz bu arada, fark etmez. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Mayayı aktif hale getiriyoruz. Şekerle maya bir araya gelince ufak ufak köpürmeye başlayacak. 2-3 dakika içerisinde maya aktif hale gelmeye başlayacak. Aktif hale geldi mayamız. Şimdi unumuzu ilave edeceğiz. Unu azar azar ilave edeceğiz. Yumuşak ama toparlanan güzel bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Ben 600 gram un hazırladım buraya. 6 su bardağı kadar. Ama hepsini koymayacağım. Bu aldığı kadar olayı var ya, yavaş yavaş ilave edeceğim. Unu da eliyorum. 3,5 su bardağı kadarını koydum kasenin içerisine. Evet. Şimdilik şu kenarda dursun. Bir çimdik tuz koyuyoruz. Neden? Aslında artık hepimiz öğrenmişizdir. Tatlının tadını daha üste çıkarması için bir tutam tuz koymamız gerçekten işi değiştiriyor. Şimdi 2 tane yumurta koyuyorum. Oda sıcaklığındalar. 1, hop 2. Şuraya ufak bir kabuk düşürdüm. Kabuğu kabukla almak en kolay yöntem. 200 gram tereyağı ölçeceğim. Hop şuradan bir 10 gram alalım. 201. Hadi 1 gramı da benden olsun. Oda sıcaklığında tereyağımız var. 200 gram. Yağlı bir hamur. Margarin de kullanabilirsiniz tabii ki ama ben tercih etmiyorum. O yüzden oda sıcaklığında tereyağı kullanıyorum. Maliyet de böylelikle daha aza inmiş olacak margarin kullanırsanız. Sıvı yağ kullanabilirsiniz ama sıvı yağ kullandığınızda hamurun yapısı biraz daha sert olacaktır. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Ama maliyet tabii ki de çok daha fazla düşük olmuş olacak. Ama tereyağıyla bu hamurun tadı bir başka oluyor. Onu da söylemeliyim. Evet, şimdi baharatlar giriyor işin içine. Toz zencefil kullanıyorum. 1 çay kaşığı kadar hamura ilave ediyorum. Kokusu tam bir kış kokusu, bayılıyorum. Tarçınlı zencefilli çöreğin olmazsa olmazı tarçın. Toz tarçın kullanıyoruz yine. Bundan da 1 çay kaşığı ilave ettim. Şimdi hamuru yoğurmaya başlıyorum. Ara ara unumu ilave edeceğim. Yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Bu arada makinede yapınca çok daha kolay oluyor, evet biliyorum. Ama ben herkese hitap etmesi açısından makineyi kullanmak istemiyorum, hamur yoğurma makinesini. Elle de yapılabildiğini göstermek amaçlı kullanıyorum. Yoksa zaten bizim güzeller güzeli bir hamur yoğurma makinemiz var. Hamur çok güzel oldu. Şöyle dokusunu size göstereyim. Yağlı bir hamur, yumuşak ama ele asla yapışmıyor. Unun tamamını kullandım. Yani 600 gram 6 su bardağı unu kullandım. Yağ zaten içine alıyor yani unu. O yüzden daha fazla da koyabiliriz ama bu sefer sert olacaktır. Bu kadar yeterli.
Şimdi hamuru güzelce toparlıyorum. Şöyle sevelim hamurumuzu. Üzerini streçliyorum. Oda sıcaklığında 45 dakika mayalandırıyoruz. 1 su bardağı esmer şeker var. Neden esmer şeker diye sorarsanız rengi koyulaşıyor çünkü ve koyu bir renk o rulo şekline getirdiğimizde içerisinde koyu renk gözükmesini istiyoruz. Ama tabii ki de toz şeker de kullanabilirsiniz dilerseniz. 150 gram oda sıcaklığında tereyağım var. Onu koyuyorum. Ve yine tatlandırmak için çay kaşığı ucuyla zencefil. Ben şimdi tatlı kaşığı ucuyla koydum ama çay kaşığı kadar koydum. Ve 1 çay kaşığı tarçın. Tamam. Bu kadar yeterli. Çırpıcının ucundakileri de alacağım. Spatula ile hepsini bir araya getireyim. Bunun içine dilerseniz anason da koyabilirsiniz, kakule de koyabilirsiniz. Böyle kış baharatlarını kullanarak da daha da zenginleştirebilirsiniz tadını. Şimdi bunu kenara koydum. Artık hamura geçebiliriz. Şimdi açıyorum. Mis gibi maya kokuyor, zencefil kokuyor, tarçın kokusu geliyor. Şöyle çok fazla müdahale etmeden hamuru tezgaha koydum. Hafif bir toparlıyorum. Üzerine biraz un serpiştireceğiz. Şöyle bir sevelim hamurumuzu. Kokusu tarçınlı kurabiye kokusu ama mayalı hamur da var bir yandan. Böyle ikisi bir arada gerçekten muhteşem. Bu tarifi yapmadan önce biraz araştırma yaptım. Zencefilli tarçınlı kurabiye neden bu kadar popüler diye düşündüm. Çünkü bir sürü aslında yılbaşında olan tatlı tarifleri var. Kütük pasta var, işte pavlova yapılıyor, panettone ekmeği yapılıyor. Ama aslında en popüleri zencefilli tarçınlı aslında o gingerbread man olan, hani böyle adam şeklinde olan kurabiyenin neden bu kadar yaygın olduğunu araştırdım. 1. Elizabeth döneminde zencefilli tarçınlı kurabiye misafirlere sunulmaya başlamış. Ve öylelikle aslında yayılmaya başlamış ve şekilleri de ortaya çıkmaya başlamış. Tariflere baktığımda bazılarında da molasses diye yazılan bir ürün de kullanıyorlar. Moleze aslında bizim mutfağımızda baktığınız zaman pekmez. Aslında tariflerimizde pekmezi gayet güzel kullanabiliriz. Bu tarifte de kullanabilirdik ama ben renginin çok da koyu olmasını ve yanık gözükmesini istemediğim için kullanmadım. Siz şeker yerine pekmez de kullanabilirsiniz. Evet, hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Şimdi hamuru yaklaşık 20 santim büyüklüğünde açtım. Her yerin aynı kalınlıkta olması için şöyle şekil veriyorum. Zaten hamur çok kolay şekil alıyor. Hamuru açtık. Açıldıkça da açılıyor zaten ama yaklaşık bir 50-55 santime kadar açmanız yeterli. Büyük bir dikdörtgen oldu. Şimdi az önce hazırladığımız esmer şekerli harcı komple üzerine yayacağız. Şimdi sıra katlamada. Ortaya doğru katlıyoruz. Ve tekrardan üst taraftaki hamuru ortaya doğru katlıyoruz. Harcın arada kalmasını sağlıyoruz ve iki ucu birleştiriyoruz. Şimdi 15 parçaya bölmek için işaretlememi yaptım. Hepsi eşit şekilde bölünecek şeritler halinde kesiyorum. Sıra geldi yuvarlamaya. Şimdi bunu rulo şeklinde kolaylıkla hop yapıyoruz. Uç kısmında minik minik bastırıyorum. Çok fazla hamura müdahale etmeden. Zencefilli tarçınlı çörek pişmeye hazır. Hepsini yapıyorum. Ondan sonra fırına götüreceğiz. Mesela ben düşündüm biraz böyle tatlıları falan düşünürken. Ben kış tatlılarının tadını daha çok seviyorum sanırım. Aroma olarak bana daha hitap ediyorlar. Sizin de merak ediyorum böyle kış tatlılarını mı, yaz tatlılarını mı daha çok seviyorsunuz? Aşağıda biraz paylaşın ki bana da böyle fikir olsun. Belki yeni yılda güzel tatlı tarifleri veririz, güzel hamur işleri olur. Tarçınlı çörek zaten hani hepimizin bildiği bir şey. Artık çok fazla yaygın oldu. Ama bu tarçınlı zencefilli ve porsiyon olarak yapıyoruz biz bunu. 15 porsiyon çıkıyor. Borcam da yaptığımızda biraz daha ağır ve aslında böyle yemesi
zor bir şey gibi gözüküyor ama böyle yaptığınız zaman porsiyonluk oluyor. Çok daha hem tek atımlık hem böyle işte arkadaşlarınıza hediye edebileceğiniz güzel bir tatlı haline dönüşüyor. Ve zencefilin de çok katkısı var bu tarife. Sadece tarçın değil, zencefille birlikte yapınca çok daha lezzetli oluyor. Bu da son. Porsiyonluk kaplarda yapacağımız için muffin kalıplarımız var. Şöyle. Siz dilerseniz kalıpları yağlayıp direkt hamuru içerisine koyabilirsiniz. Ama ben daha derli toplu pişmesi için bu şekilde yapacağım. Yani muffin kalıplarını koyuyorum. Ama diğer türlü de gayet güzel pişer. Hatta daha böyle kendini yayar, daha büyük olur. Eğer sizin de elinizde muffin kaplarınız varsa onların içerisine koyabilirsiniz. Biraz büyükçe bu. Geri bakayım sen de. Kalıplara koyarken şekilleri bozulabilir. Hiç korkmayın. Mayalı bir hamur zaten 5 dakika sonra diye şişiyor. Hiç sıkıntı değil. Yerleştiriyorum. Bir de yeni yıl hediyelerinden konuşalım mı? Ben çok severim yeni yılda hediye almayı. Böyle ama yani illa öyle değerli bir şey olmasına gerek yok. Atıyorum böyle bir çikolata poşeti olsun. İçinde böyle değişik değişik çikolatalar veya böyle güzel çörekler falan olsun. Ben çok seviyorum. Mutlu etmeyi ve mutlu olmayı çok seviyorum yeni yıla girerken. Siz? Aldığınız en güzel hediye neydi mesela? Onu da benimle paylaşabilirsiniz. Benim aldığım en güzel hediye neydi? Biraz düşünmem lazım. Hatırlayamadım. Bir 5 dakikada tepside bu şekilde mayalandırıyorum. Bu arada fırında açık 180 derecede ısıtılmış bekliyor. Biz de bir 5 dakika bekleyelim. Ufak bir mola verelim. Ondan sonra fırına vereceğiz. Pofur pofur kabardılar 5 dakikada. Şimdi üzerlerinin parlaması için pişerken bir tane yumurtayla 3 yemek kaşığı sütü çırpıyoruz ve üzerlerine sürüyoruz. Ben şurada hemen sizinle beraber çırpıyorum. Fırına gidiyorlar. Ben yine kontrol edeceğim. Çok fazla yakmamaya dikkat edelim. 180 derecede kabarıp böyle güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Ponçikler hazır. Açıyorum. Böyle bir koku yok. Yok. Süper. Ay şöyle tutayım be. Huzur kokusu bu, huzur. Kendimden geçtim. Görüntü de muhteşem. Üzerleri o üzerine sürdüğümüz yumurtalı süt karışımıyla pasparlak olmuş. Şimdi üzerine güzel bir sos yapacağız. Çok az böyle bir hafif mayhoşluk katsın diye. Normalde evet içerisinde çok fazla şeker oluyor yani ara kısmında esmer şeker kullandık 1 su bardağı. Normalde sadece pudra şekeri ve tereyağıyla bir sos yapılıyor üzerine, kaplama yapılıyor. Ama Ferhat'ın da daha önceden yaptığı tarçınlı çörekte kullandığı labneli bir sos vardı ve ben o sosu gerçekten çok seviyorum. Çünkü şekerin üstüne şeker değil de hafif bir böyle mayhoşluk katıyor. Doku olarak da gayet güzel. Ben çok seviyorum. O yüzden bu sosu kullanmak istedim. Şimdi devam ediyoruz. 4 yemek kaşığı kadar labne kullanıyoruz. Üzerine pudra şekeri döküyorum. 6 yemek kaşığı kadar. Bir paket vanilimiz var. Onu da ekledik. Ekstra vanilya tadı için. Bir de 2 yemek kaşığı kadar oda sıcaklığında tereyağı. Bunu renklendirebilirsiniz. Öyle de güzel olur. Veya içerisine yine tarçın katabilirsiniz. Biraz zencefil katabilirsiniz. Daha fazla aromasını hissetmek istiyorsanız. Ama ben sade yapıyorum. Tavsiye verdim. Evet, hazır. Şöyle kıvamını da size göstereyim. Şimdi bunu ben üzerine ince ince sıkmak için sıkma poşetine alacağım. Sıkma poşeti yerine buzdolabı poşeti de kullanabilirsiniz. Uç kısmını hemen şöyle minik bir sıkma poşeti şekline getirebilirsiniz. Bu güzel sosu keklerinizi, sade kek bile olur veya çikolatalı keki servis ederken üzerine böyle 1 yemek kaşığı kadar koyarsanız gerçekten lezzetine lezzet katıyor. Tavsiye ederim. Böyle ufak soslar gerçekten büyük etkiler yaratabiliyor.
Zencefilli tarçınlı çöreklerimiz de soğudular. Şimdi onları bir tabağa alalım, üzerlerini süsleyelim. Hemen en hızlısından size şöyle güzel bir yılbaşı sofrası hazırladık. Şimdi artık sosluyoruz ve tadına bakmaya geçiyoruz. Evet, bu tarife hem yapanın hem de yiyenin 2022 senesi çok güzel geçiyormuş. O yüzden koca bir ısırık alıyorum. Ay öyle güzel ki ama yanına bir çay lazım, kahve lazım. Şöyle anlatayım tadını. Gerçekten zencefilli kurabiye ile tarçınlı çöreği ikisini aynı anda ağzınıza atmış gibi bir hissiyat. Hem üzerinden kıtır kıtır bir tat geliyor hem de aşağısından böyle o çörek ve mayalı hamurun tadını tamamen hissediyorsunuz. Böyle içerisi hafif ıslak, dışı kıtır. Öyle düşünün ve üzerindeki sosla birlikte mayhoş bir tat da üzerine konunca efsane bir kış tatlısı oluyor. Bunu böyle güzel paketleyip üzerine süsler koyup dediğim gibi güzel sürprizler yapabilirsiniz arkadaşlarınıza. Ama eve gelen her misafir bu tarife bayılacak. Yapınca yorumlarda paylaşın benimle. Çok merak ediyorum. Umarım tadını beğenirsiniz. Evet, yeni bir yıl, yeni güzellikler, yeni umutlar hep bizimle olsun. Bu videoyu izleyen herkesin 2022 yılı şahane geçsin. Gerçekten tüm kalbimle size bunu söylüyorum. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Beğendiğinizde yapacak şeyi biliyorsunuz zaten. Beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olun. Sizi çok çok öpüyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Görüşürüz. Seneye görüşürüz şeyini asla yapmayacağım. Bunu da söyleyeyim. 2022'de yeni videolarla görüşürüz. Bay bay.